Alex amca, sana bir soru sormuş olayım. Türkiye'nin siyasilerini de, Yunanistan'ın siyasilerini de karşına koysalar, onların ikisine birden ne derdin? Neyse bu dışarı çıkacak, onun için söylemem. Söyle çok Yok. bahtsız Eğer değilse. bunu kapatırsa söyleyeceğim. Bunu kapatmazsa söylemem. Neyse sonra Türkiye'ye de gidemem. İzmir'in ikizi Yunanistan Selanik'ten dünya alem herkese merhaba. Burası gerçekten İzmir'e çok benziyor. Mimarisiyle, deniziyle, özellikle arkama baktığınız vakit İzmir'de kordon boyu gibi görebiliyorsunuz aynı manzarayı. 3,5 kilometre uzunluğunda insanlar burayı geziyorlar. Biz de gezimize buradan başlıyoruz. Selanik'in tarihçesinden bahsedeceğim. Güzel yerler gezeceğiz. Aynı zamanda burada Türkçe bilen Yunan dostlarımız var. Onlarla da sohbet edeceğiz, söyleşi yapacağız. Dünya alem başlıyoruz. Siyasi ve idari dahi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğmuş olduğu ev oluyor. Orada yaşarken orada Yunanlıydılar. Buraya geldikten sonra Türkler oldular. Yani oraya da bir anlamda yani tam yaranamamış, buraya da bir anlamda tam yaranamamış. Bak şimdi ortada bir insansınız. Ne? Bir tarafınız Türkiye, bir tarafınız Yunanistan. Kimin baklava? Baklava Türkiye'nin. Bak oradan gelme. Baklava Türkiye'nin. Selanik milattan önce 300'lü yıllarda yapılıyor. Kral Kasandras, eşi de Büyük İskender'in kız kardeşi Selaniko. İsmi de oradan geliyor. Eşinin ismini koyuyor yani şehre. Sonrasında Romalılar, Bizanslılar ve 1430 yılında da Yıldırım Beyazıt buraları fethediyor. Osmanlı hakimiyetine geçiyor. Osmanlı Balkan Harbi'nin sonuna kadar buralarda bulunuyor. Balkan Harbi'nin sonunda Tahsin Paşa komutasında 24.000 kişilik asker burada silahlarını bırakıyorlar ve kan dökmeden Yunanlarla anlaşıp o şekilde çekiliyorlar. Anlaşmada buradaki Müslümanlara bir şey olmayacak diye. Fakat Osmanlı ordusu çekildikten sonra Yunanlar burada Müslümanları katlettiği söyleniyor ciddi anlamda. Sonrasında 1917'de bir yangın oluyor. Yine orada ciddi anlamda Müslümanlar zarar görüyorlar. Ve en son Lozan Barış Antlaşması'yla 1923 yılında mübadele dediğimiz olay gerçekleşiyor. Yani buralardaki Müslümanlar Türkiye'ye taşınıyor. Türkiye'deki Rumlar da buraya taşınmış oluyor. Ve bu şekilde Türkiye'den buraya gelen Rum sayısının 1.250.000 olduğu söyleniyor. Buradan Türkiye'ye giden Türk sayısında 400.000 civarında olduğu söyleniyor. Aslında rakamlara baktığımız vakit bugünkü Yunanistan'ın oluşmasında Türkiye'den gelen o Rumların çok büyük bir katkısı olduğunu görüyoruz. Anne baba Türkiye'den geldi. Bafra'dan gelme. %100 Bafra'dan. Burada bu köyün, bu taraf köyün konuşuyor Türkçe. O bir tarafı konuşuyor Laşça. Şehir şu an Yunanistan'ın en büyük ikinci şehri. Fakat Osmanlı'nın son dönemleri itibariyle burası Osmanlı'nın da en büyük ikinci şehri. Birinci şehri İstanbul, ikinci şehri burası oluyor. Şehrin önemli dinamiklerinden bir tanesi de Yahudiler. İspanya'dan kaçan Yahudiler Osmanlı'ya sığınıyor. Osmanlı da o Yahudilerin bir kısmını İzmir'e yerleştiriyor, bir kısmını da Selanik'e yerleştiriyor. Ve burada Selanik'in gelişmesiyle alakalı çok ciddi anlamda katkıda bulunuyorlar. Fakat Yunanlar onların da burada yaşamasına çok fazla müsaade etmiyorlar. Hatta 1912 yılında yapılan seçimde 180.000 civarındaki nüfusun, şehirdeki nüfusun 70.000'i Yahudilerden oluşuyor. 60.000'i Müslümanlardan, 50.000'i de Yunanlardan oluşuyor. Fakat Yunanlar Yahudilere de çok fazla bir hayat hakkı vermiyorlar burada. İkinci Dünya Savaşı'nda toplama kamplarına 50.000 tane Yahudi gönderiyorlar ve orada o Yahudiler ölüyorlar. Şehrin nüfusu şu an çoğunluk olarak Yunan. Kısa bir tarihçiden sonra hemen arkamda şehrin sembollerinden birisi olan Beyaz Kule ile başlıyoruz. Bu kule Osmanlı zamanında yapılıyor, güvenlik amaçlı. Fakat bir dönemde hapishane olarak da kullanılıyor. Hatta 2. Mahmut zamanında hapishanedeki insanların hepsi o zaman öldürüldüğünden dolayı buraya Kanlı Kule de deniyor. Balkan Harbi'nden sonra Yunanlar burayı ele geçirdikten sonra Osmanlı'nın da biraz izini silme adına kuleyi beyaza boyuyorlar. Ve kulenin ismi Beyaz Kule olarak kalıyor. Şimdi tabi üzerindeki beyaz boyalar çıkmış, eski haline dönmüş olsa bile ismi hala Beyaz Kule olarak devam ediyor. Beyaz Kule'nin hemen önünde gemiler var. Bu gemiler
yarım saatlik şöyle kordon boyunda bir tur atıyorlar. Gemiye biniş ücretsiz. İçeride sadece içtiğiniz şeylerin parasını veriyorsunuz. Turistler için gerçekten güzel bir hizmet, güzel bir tur da oluyor. Gelirseniz binmenizi tavsiye ederim. Şimdi de Galerius Takı'na geldik. Burası şehirdeki en eski kalıntılardan bir tanesi. 294 yılında yapılıyor. O zaman Persler buraları işgal etmek istiyor ve buralara kadar geliyorlar. Yunan halkların hepsi toplanıyorlar ve Perslere karşı mücadele veriyorlar, zafer kazanıyorlar. Bir anlamda Batı'nın da belki Pers işgalinden kurtulmasının en büyük savaşı olmuş oluyor bu savaş. O 300 Spartalılar filminde de zaten savaşın hikayesini görebiliyorsunuz. Onun için önemli bir tak. Eskiden Batı imparatorlukları, özellikle Roma İmparatorluğu bir yerde bir zafer kazandığı vakit oranın en önemli şehrine bir tane böyle kapı şeklinde veya başka türlü tak yaparmış. İşte bu da o taklardan bir tanesi. Tak bir kemer şeklinde yapılmış. Hemen kemerin sütunlarında da o savaşa ait betimlemeleri görebiliyoruz. Selanik'e gelen turistlerden bu kapının altından geçmeyen yoktur. Bu kapı da hala tarihe açılan büyük bir kapı olarak karşımızda duruyor. Burası da Rotund, Galerius'un sarayındaki yönetim binası oluyor, meclis binası oluyor. Yine 300 yıllardan kalma çok eski bir bina. Bura 1430 yılında Osmanlı buraya geldikten sonra camiye çevriliyor ve uzun yıllar burası cami olarak işlev görüyor. Ta ki 1900 yıllarda Ayasofya müze olduktan sonra burası da muadil olarak aynı şekilde müzeye çevriliyor. Ta ki geçtiğimiz yıllarda Ayasofya tekrardan ibadete açılıp cami yapılınca burası da tekrardan kiliseye çevrilmiş. Hava çok sıcak. Tabii dolaşırken bir mola verelim dedik. Molayı da Yunanların o meşhur kahvesi frappe ile verelim dedik. Frappe kahve, işte bu gördüğünüz buzlu kahve. Espresso bazında bir kahve. Fakat onun köpürtülmüş hali ve içerisinde buz parçaları var. Yani yazın içilebilecek güzel bir kahve. Serin serin. Biz de içip ondan sonra gezimize devam edeceğiz. Burası da Türkiye'den gelen turistlerin mutlaka ziyaret ettikleri, tarihimizdeki, Türk tarihindeki en büyük şahsiyetlerden birisi olan siyasi ve idari dahi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğmuş olduğu ev oluyor ve insanlar burayı ziyaret ediyorlar. İçeri girdiğiniz vakit içeride çok güzel bir mumyası var, insanları etkileyen. Fakat şu an kapalı olduğundan dolayı biz giremiyoruz. Bu arada 6-7 Eylül olayları, yani 1955 yılında o Rumlara ve Ermenilere yapılan o tehcirin kaynağı da burası. Çünkü o tarihte bu evin yakıldığı söyleniyor ve insanlar bir anlamda galeyana getiriliyor. Sonrasında da Türkiye'deki bütün Rumlar ve Ermeniler üzerinde bir baskı uygulanıyor. O insanların ülkeyi bir gecede terk etmelerine neden oluyor. Bütün mallarını, mülklerini ve geçmişlerini bırakarak o insanlar Türkiye'yi terk etmek zorunda kalıyorlar. On binlerce insan. Fakat daha sonra anlaşılıyor ki bu evin yakıldığı falan yoktur. Tamamen bir tiyatro. Bunun gibi tiyatrolarla şu an günümüzde de toplumu dizayn etme hala devam ediyor maalesef. Ataları Türkiye'den göç etmiş Rumlardan isim Paraskevas abiyle beraberiz. Biraz sohbet edeceğiz. Şöyle kısa bir kendinizi tanıtabilir misiniz? Atalarımız Türkiye'den geldiler. 1922'de Mübale'de. 1922 mübadelesinde gelmişler anne baba. Ben Kavala'da doğdum. Annemin ismi Makrina. Babamın ismi Savas. Savas değil, Savas. Peki buraya gelirken zorluk çekmişler mi? Oradan isteyerek gelmediler. Zorla getirdiler. Siz oraya gideceksiniz. Buradaki Türkler buraya gittiler. Peki siz Türkçeyi nasıl öğrendiniz? Bizimkiler evimizde hiç Türkçe konuşmuyorlardı. Çünkü Kayfa'ya giderken onlar Yunanlar diyorlardı, Türkler geliyor.
Orada yaşarken orada Yunanlıydılar. Buraya geldikten sonra Türkler oldular. Onun için evimizde çocuklarla Türkçe konuşmuyorlardı. Hiç. Büyüdükten sonra gemilere gittim. Bir gemide 12 kişi Türk vardı İstanbul'da. Ben aşçı olarak çalışıyordum gemilerde. 2-3 sene. Öyle Türkçeyi biraz konuşurken öğrendim. Fakat ilginç bir şey söylediniz. Türkiye'deyken sizin anne babalara Yunan diyorlardı. Buraya geldiniz, Yunanlar size Türk diyorlar. Evet. Yani oraya da bir anlamda yani tam yaranamamış, buraya da bir anlamda tam yaranamamış. Az çok Türk kültürünü biliyorsunuz, Yunan'ı da biliyorsunuz. Arasında böyle benzerlik çok. Yüzde belki 80-90 benziyorlar. Peki fark olan ne? Fark olan burada diyorlar her şey ne yaparsan yavaş yavaş yap. Hızlı hızlı bir şey yapma. Sakin ol. Bunu diyorlar. Burada. Türkler biraz daha tez canlı. Öyle. Hızlı iş yapıyorlar ama burada diyorsunuz yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ne demek istersiniz Türkiye'deki izleyenlerimize? Biz onları çok seviyoruz. Selamlar. Biz de sizi seviyoruz, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasınız. Ben de teşekkür ederim. Burası da şehrin en önemli meydanlarından bir tanesi. Aristoteles Meydanı. Sokrates'in talebesi Platon, onun da talebesi Aristoteles. Milattan önce 300. yüzyıllarda yaşamış. Aynı zamanda Büyük İskender'in de hocası oluyor. Yani Makedonya'nın yetiştirmiş olduğu en büyük filozoflardan bir tanesi. Bu arada Makedonya Yunanistan'ın bir bölgesi oluyor. Dolayısıyla Yunanlar şu anki Makedonya'yı kabul etmiyorlar. Hatta Makedonya Avrupa Birliği'ne girmek isteyince Yunanlar şart koştular. Eğer isminizi değiştirirseniz girebilirsiniz diye. Ondan dolayı da şu anki Makedonya'nın ismi biliyorsunuz Kuzey Makedonya olarak değişmiş oldu. Yunanlar da esas Makedonya'nın kendi coğrafyalarında olan Makedonya olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla Yunanistan'daki Makedonya'nın en büyük filozoflarından bir tanesi Aristoteles. Burası da Aristoteles'in meydanı oluyor. Selanik'i hep İzmir'e benzettik ama İstanbul'a benzer tarafları da az değil. Arkamda görmüş olduğunuz Ayasofya Kilisesi. 7. asırda Ayasofya'nın mimarisine uygun bir şekilde yapılan bir kilise. Ondan örnek alınmış yani. İsmi de zaten Ayasofya. Yanına bir minare de yapıyor. Gördüğünüz gibi minare şu an orada ama kesik bir halde minare. Tabii buraya kadar gelmişken bu kadar güzel bir eseri drone'la da çekip size göstermek istiyorum. Çünkü hak ediyor. Gerçekten çok değerli, güzel bir eser. Bu arada şunu ifade etmekte de fayda var. Osmanlı fethettiği yerlerde kiliseleri hep camiye çevirmiş. Mesela Fatih Sultan Mehmet de İstanbul'a girdiği vakit İstanbul'daki bütün kiliseleri camiye çeviriyor. Bildiğim kadarıyla sadece Balat'ta bir Kanlı Kilise var. Orayı hariç tutuyor. Bir fermanla orayı koruma altına alıyor ve hala kilise olarak orası devam ediyor. Fakat belli ölçüde de hoşgörülü davranmış. O kiliselerin mimarilerine çok fazla dokunmamış. Bunun belki en canlı örneğini biz Ayasofya'da görebiliyoruz İstanbul'da. Duvarlarındaki o figürler kapatılmış ama figürler yok edilmemiş. Bugün de gittiğimiz vakit müze olarak gezdiğimiz yerde o figürlerin hepsini canlı olarak görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi gerçekten Ayasofya'nın minyatürü şeklinde bildiğimiz klasik Ortodoks Kilisesi. Selanik'te bir Yunan köyüne geldik. Burada Türkiye'den gelmiş olan Rumlardan Alex isminde birisiyle görüşeceğiz. Kendisiyle tanışacağız. Türkiye'den buraya geliş maceraları olsun, buradaki yaşamlar olsun. Onunla ilgili konuşacağız. Bakalım neler duyacağız. Buranın ismi Türkçeden Kayalı. Şimdi yeni ismi Lithotopos. Yunanistan Selanik Kayalı köyündeyiz. Yunancasını söyleyemedim. Alex amcayla beraberiz.
kendisi Yunanistanlı. Bir tanımak istiyoruz. Evet Alex amca şöyle bir izleyicilerimize kendinizi bir tanıtsanız. Benim ismim Alexi. Daha ne diyeceğim? Daha bir diyeceğim yoktur. Ya çok güzel Türkçe konuşuyorsunuz. Dolayısıyla diyecek daha çok şeyiniz var demektir bu. Var ama ben hepsini iyi diyemiyorum. O var. Siz anne baba Türkiye'den mi geldi buraya? Anne baba Türkiye'den geldi. Bafra'dan gelme. %100 Bafra'dan. Burada bu taraf köyün konuşuyor Türkçe. O bir tarafı konuşuyor Laşça. Ha. Orada bir köy oldu. O zaman Bafra'dan. Biz Bafra'dan geldik. Bafralı. Burası Bafra. Bafralı. Hangi yılda buraya gelmiş anne baba? Bilmiyorum 32'de. Peki Türkçeyi anne babadan mı öğrendiniz? Ben Türkçeyi biraz annemden öğrendim. Ama sonra Almanya'ya gittim. 9 sene Almanya'daydım. Orada 9 sene Türklerle beraberdim. Orada Türkçeyi onlardan daha iyi yaptım. Başka birileri var mı köyde Türkçe konuşabilen? Hepsi. Burada hepsi Türkçe konuşuyor. Benim annem hiç Uruzca bilmiyordu. Ne zaman çocuklarım oldu çocuklarımdan öğrendi. Ne öğrendi? Çocuklarımdan öğrendi. Burada Türkiye'den gelen Rumlarsınız. Burada da Yunanlılar var. Irk olarak aynı ırk mısınız siz? Elbet. Allah rahmet eylesin, eşiniz vefat etti anladığım kadarıyla. Ne? 40'ını dediniz kutladık. Burada sizde de öyle şeyler var mı? 40'ı da var, 6 aylığı da var, senesi de var. 9 günü de var, hepsi de var. Ne yapıyorsunuz o günlerde? Ne? Bak oraya mezarlara gidiyoruz, orada okuyoruz. Sonra orada insanlara bir şey dağıtıyoruz, orada bilmem ne varsa. Ama senesinde yemek yapıyoruz. Ne? Burada siz ne iş yapıyorsunuz? Şimdi bir şey yap. Yok, daha önceki mesleğiniz neydi? Ben evvelden eşat yapıyordum. 40 sene. 2 tane 3 tane köy yaptım. Bu köyün %99'unu ben yaptım. Bu köyün. Ama gördüğüm kadarıyla köyün en güzellerini de kendinize yapmışsınız. Bak şimdi ortada bir insansınız. Ne? Bir tarafınız Türkiye, bir tarafınız Yunanistan. Kimin baklava? Baklava Türkiye'nin. Oradan gelme. Baklava Türkiye'nin. Alex amca, sana bir soru sormuş olayım. Türkiye'nin siyasilerini de Yunanistan'ın siyasilerini de karşına koysalar, onların ikisine birden ne derdin? Ne derdim? Derdim ki akıl koysunlar. Akıl koysunlar. Birbirlerini bulsunlar. Kendileri ne zaman istiyor onu yapmasınlar. Birisi de insan işi yapsınlar. Ben görüyorum burada Facebook'ta ihtiyarlar, koca karınlar ağlıyor. Yemeği yok, bilmem yok. Erdoğan burasına vuruyor. Ne vuruyor orasına? Onlara baksın. Fuharelere baksın. Olsun bizimki de. Kapat ben söyleyeceğim nesi söylememeli. Tamam, Öyle. şimdi Ben söyleme, onlara kapatınca. ben onlara söyledim ikisine de. Hem Türk konsolosuna hem Yunan konsolosuna. Ben kimseden korkmam. Size de sallaklan. Ben söylediğim bir şey varsa söylerim. Ben bir şey söyleyeceğim sana. Biz Türkiye ile sınırız. Neyse bu sınırları bırakmıyorlar serbest. Biz gidelim ona gelsin. Bir vize var. 9 ay bir vize bekliyorum. Benim bir adamımı ben buradan kağıt gönderdim. Misafir gibi bana gelsin. Vize vermiyorlar. Niçin vermiyorlar? Ne bu? Biz komşuyuz. Ne için? Serbest olmasın. Bu ne? Ben konsolosa bir şey söyledim ama burada istemiyorum söylemeye. Neyse bu dışarı çıkacak onun için söylemem. Söyle çok Yok. bahtsız Eğer değilse. bunu kapatırsa söyleyeceğim. Bunu kapatmazsa söylemem. Avrupa Birliği'nin tabii babalar olan... Avrupa Birliği bir şey yapmıyor. Hepsini sizinki yapıyor. O size diyor ki vize vermeyeceksiniz. Neyse hepsi buraya gelmek istiyor. Onun için. 20 bin şey var vize istiyorlar. Hiçbirisine vermiyorlar. Ben ona kağıt gönderdim. Ev veriyorum, yemek veriyorum, doktorunu bakıyor, hepsini ödüyorum. Neyse vermiyorlar vize. Neyse sonra Türkiye'ye de gidemem. Söyleyeceğim. Ama onu kapatırsan söyleyeceğim. Tamam. Alex amca, komşuyuz dedin. He. Sizler Türkiye'den gelen Yunanistan vatandaşı insanlar için evet o komşuluk güçlü gördüğüm Evet. kadarıyla. Peki burada Yunanistan'da yaşayan Yunanistanlılar Türkiye'yi gerçekten öyle komşu görüyorlar mı insanlarını? %100. %100. Ne ya? Bak ne güzel bir gün. Hepimiz burada beraber. Ne var? Türk, Yunan bilmem ne. Hepsi bir ya adam olsun.
Adam olmayan ne isterse olsun o adam değil. 85 yaşındayım ben. 85 yaşındayım. Ne? Benim kimden korkum olsun benden şimdi de. Kimseyi saymam ben. Ağzıma gelirse ne gelirse söylerim. Bana eğer ekleşmeyen adama ben ağzımı kapatırım. Ama bana ekleşen adamı belasını bulur. Sen dedin ki anne babalar nereden geldi bilmiyorum. Bafra'dan gelmişlerdi dedin. Kesin Karadenizliler, emin olabilirsin. Ne olursa olsun bilmiyorum. Nereden olursa olsun benim... O genetik size direkt aktarılmış yani. Tam bir Karadenizli gibi konuştunuz. Benim annem gibi, benim babam gibi şimdiye kadar bir insan bulmadım. Öyle ne anne bulur ne baba. Çok az. Sen de öyle bir baba olmuşsundur herhalde. Bilmiyorum. Onu benim evlatlarım söylesin. Burada. Teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Güzel bir söyleyiş oldu. Ben de sağ ol. Sağ ol. Gezimize Kordon'dan başladık. Tekrar Kordon'da gezimizi bitiriyoruz. Selanik'i gezdik. Gerçekten gezilmeye değer çok güzel bir şehir. Yunan halkıyla Türk halkının birbirine ne kadar yakın olduğunu da yakından görmüş olduk. Beni en çok etkileyen şey de burada Türkiye'den buraya göç etmek zorunda kalan ailenin evladı olan o beyefendinin söylemiş olduğu şey. Türkiye'deyken bize Rum diyorlardı. Buraya geldik, Yunanlar bize Türk demeye başladılar. Bize Türk diye o şekilde ayrımcılığa tabi tuttular. Bu söylemlerinden bile o dönemde gelen insanların buralarda çekmiş olduğu sıkıntıyı az çok yakalamış olabiliyoruz. Programımızı burada bitireceğiz ama ben kamerayı tutan şimdiye kadar başarılı da oldu. Sevgili kızım Zehra'ya da teşekkür ediyorum. Yunanistan'ı gezmeye devam edeceğiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Dünya alem hoşça kalın.